Herkese merhabalar, Entel Diyar'a hoş geldiniz. Ben Serkan Culum. Bu bölümde Jack London'ın Kızıl Veba adlı romanını inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Jack London'ın Kızıl Veba adlı eseri, modern uygarlığın bir salgın nedeniyle çöküşünü anlatır. Hikaye, yıkıcı bir pandeminin ardından dünyada kalan birkaç insanın hayatta kalma çabalarını ve yeni bir düzen kurma çabalarını ele alır. Roman, 2073 yılında başlar ve eski bir üniversite profesörü olan Granser'ın torunlarına 2013 yılında patlak veren korkunç Kızıl Veba'nın hikayesini anlatmasıyla ilerler. Bu anlatı çerçevesinde geçmişte yaşanmış bir felaketi bugünkü ilkel dünyadan bakarak anlamaya çalışırız. Kızıl Veba birkaç gün içinde insanları etkisiz hale getiren ve hızla yayılan ölümcül bir hastalıktır. Roman boyunca Granser bu salgının toplumları nasıl parçaladığını, sosyal düzenin çöktüğünü ve insanların hayatta kalma içgüdüsüyle birbirine düşman hale geldiğini anlatır. Bu durum, modern uygarlığın ne kadar kırılgan olduğunun bir portresidir. Burada Jack London'ın uygarlığın doğasına dair eleştirisi devreye girer. İnsanların kendilerini ilerlemiş olarak görmelerine rağmen bu tür bir felaketin onları hızla ilkel bir yaşama döndürebileceğini vurgular. Jack London'ın bu eleştirisi, insan doğasına dair daha derin bir soru sormamıza neden olur. Medeniyet, insanın özünü gerçekten değiştirmiş midir? Yoksa sadece bir maske mi sunmuştur? Granser'ın anlatısında salgının ilk günlerinde insanların kaotik bir şekilde hareket ettiğini görürüz. Marketler yağmalanır, zenginler korunaklı alanlara kaçmaya çalışır. Ancak hiçbir şey hastalığın yayılmasını engelleyemez. Bu kaos içinde insanların birbirine olan güveni tamamen yok olur. Roman, hayatta kalma içgüdüsünün ahlaki değerleri nasıl yerle bir ettiğini çarpıcı bir şekilde işler. İnsanlar artık ne kanunlara ne de etik değerlere bağlıdır. Yalnızca yaşamda kalmaya odaklanmışlardır. Granser, insanların nasıl vahşi bir şekilde birbirine saldırdığını, hastalananların anında terk edildiğini anlatırken, uygarlığın yüzeysel bir yapı olduğunu ima eder. Granser, salgın sırasında ailesini ve dostlarını kaybetmiştir. Onun acısı yalnızca bireysel bir kayıp değil, aynı zamanda insanlığın toplumsal dokusunun yok oluşunu temsil eder. Granser'ın insanların birbirine yardım ettiği, kitapların okunduğu, müziklerin çalındığı günler çok uzak değil diye anlattığı dünya torunlarına bir masal gibi gelir. Bu durum medeniyetin ne kadar kısa sürede unutulabileceğini gösterir aslında. Dolayısıyla medeniyetin çöküşünden sonra oluşan dünya, eski toplumsal yapıların ve statülerin nasıl hızla değersizleştiği çarpıcı bir şekilde anlatılır. Özellikle iri yarı olan bir adam, bir zamanlar yüksek statüye sahip olan bir kadını, yani Weste Van Warden isimli kadını esir alması, bu dönüşümün somut bir örneğidir. Kadın, medeniyet döneminde sahip olduğu ayrıcalıkların ve korumaların, toplumun çöküşüyle birlikte nasıl anlamsızlaştığını acı bir şekilde deneyimler. Weste, fiziksel gücün egemen olduğu bir dünyada statüsünü kaybetmenin acı gerçekliğiyle yüzleşir. Bir zamanlar içinde yaşadığı toplumun sunduğu değerler, refah ve düzen artık anlamını yitirmiştir. Kadının güçlü bir aileden gelmiş olmasının bu yeni dünyada hiçbir anlam taşımaması, eski ile yeninin arasındaki çelişkiyi net bir şekilde ortaya koyar. Artık fiziksel güç ve hayatta kalma içgüdüsü yeni dünyanın temel belirleyicileri olmuştur. Bu durum, medeniyetin sunduğu yasaların ve etik değerlerin ne kadar kırılgan olduğunu, insan doğasının ise bu değerlerin yokluğunda nasıl ilkel dürtülere dönebileceğini gösterir. Jack London bu sahneyle uygarlığın ince bir örtü olduğunu ve bu örtü kalktığında insanın hızla vahşi doğasına dönebileceğini bize gösterir. Granser, eski dünyayı hatırlayan ve torunlarına bilgi aktarmaya çalışır, ancak torunlarının bu hikayelere ilgisizliği, bilginin artık bir değer taşımadığını düşündürür. Salgın sonrası dünya, bilgiye değil, hayatta kalmaya dayalıdır. Bu durum, modern bilgi toplumunun ne kadar kırılgan olduğunu sorgulamamıza neden olur.
Ancak burada bir ikilem ortaya çıkar. Granson'ın sahip olduğu bilgi, medeniyetin sunduğu altyapıya bağlıdır ve bu altyapı yok olduğunda bilgi kendi başına yetersiz kalır. Modern dünyanın bilgisi, pratik hayatta kalma becerilerine dönüşmekte zorlanır. Yine de bilgi tamamen değersiz hale gelmez. Çünkü medeniyetin anıları ve hatıraları, insanın yeniden bir şeyler inşa etme potansiyelini taşır. Bu potansiyel, her ne kadar zorlu bir süreç gerektirse de insanlığın doğasına işaret eder. Jack London burada bilginin değerini sorgularken aynı zamanda insanlığın yeniden inşa kapasitesine de dikkat çeker. Bilgi yalnızca hatırlamak için değil, yeniden inşa etmek için de vardır. Ancak bu yeniden inşa sürecinde bilgi, idealize edilmiş bir kültürel mirastan çok pratik ve uyarlanabilir bir araç haline gelmelidir. Bu nedenle Kızıl Veba, bilginin hayatta kalma ile birleştiği daha dayanıklı bir yapı ihtiyacını ortaya koyar. London'un bu eleştirisi, modern insanın gerçek anlamda bilgiye mi yoksa sadece konforuna mı bağlı olduğunu sorgulatır. Granson'un torunlarının yaşadığı dünya, medeniyetten kopmuş, avcılık ve toplayıcılıkla geçinen bir dünyadır. İnsanlar arasında herhangi bir hiyerarşi ya da sosyal yapı bulunmaz. Bu, tamamen bir hayatta kalma mücadelesidir. Medeniyetin çöküşüyle birlikte insanlar modern dünyanın sunduğu güvenlik ve düzeni kaybederek ilkel doğa durumuna geri dönerler. Bu dönüş, Hobbes'un doğa durumu kavramıyla son derece uyumludur. Hobbes, doğa durumunu insanlığın toplumsal düzen ve yasalar olmadan yaşadığı bir ortam olarak tanımlar. Ona göre bu durum, bir barış ve özgürlük ortamından ziyade insanların sürekli olarak hayatta kalma mücadelesi verdiği, çatışma ve korkuyla dolu bir kaostur. İnsanlar, doğal halleriyle birbirleriyle eşit olabilirler. Ancak bu eşitlik sürekli bir güvensizlik ve karşılıklı tehdit algısı yaratır. Jack London'ın romanında doğaya dönüş, tam da Hobbes'un tarif ettiği gibi işler. Medeniyetin yok olmasıyla birlikte bireyler arasındaki etik bağlar ve işbirliği yerine bencillik, güvensizlik ve şiddete bırakır. Granson'ın salgın sırasında gördüğü kaos ortamı, insanların yalnızca fiziksel gücü ve hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettiği bir doğa durumunu tasvir eder. Bu yeni dünya düzeninde insanın tüm medeni özellikleri, adalet, merhamet, işbirliği gibi bu tür şeyler hızla eriyip yok olur ve geriye yalnızca bireylerin hayatta kalma çabası ortada kalır. Hobbes'un ünlü sözü olan "Homo homini lupus" yani insan insanın kurdudur şeklindeki sözü bu sahneleri açıklamak için son derece uygundur. Jack London'ın doğa durumunu Hobbes'un teorisinin öngördüğü gibi sürekli bir korku ve çatışma ortamı olarak resmeder. İnsanlar ortak bir otorite ya da düzenleyici bir güç olmadan yalnızca kendi çıkarlarını gözetir ve diğerlerini birer tehdit olarak algılar. Granson'ın salgın günlerine dair anlattığı öykülerde insanların birbirlerini hastalıktan korumak yerine nasıl terk ettiğini, bencilce hareket ettiğini ve hayatta kalma içgüdüsüyle tüm etik kuralları çiğnediğini görürüz. Hobbes, doğa durumunu insanların içgüdüsel olarak bencil ve rekabetçi oldukları, bu nedenle kaos ve şiddetin egemen olduğu bir ortam olarak tanımlar. Ona göre doğa durumu, herkesin hayatta kalma mücadelesi verdiği, güvenliğin ve işbirliğin olmadığı bir alanı ifade eder. Kızıl Veba, Hobbes'un bu tanımını destekler niteliktedir. Jack London'ın anlatısında medeniyet çöktüğünde insanlar doğaya döner ve özgürlük ya da barış değil, Hobbes'un doğa durumu olarak tanımladığı vahşet ve kaos ortaya çıkar. Modern insanın doğaya uyum sağlayamaması bir tesadüf değildir. Çünkü medeniyet yalnızca insanın doğayı kontrol altına alma çabası değil, aynı zamanda kendi içgüdülerini dizginleme ve toplumsal işbirliğini mümkün kılma çabasıdır. Kızıl Veba, bu düzenin çöküşüyle birlikte insanın nasıl ilkel güdülerine döndüğünü ve medeniyetin ne kadar hayati bir yapı olduğunu gözler önüne serer. Roman boyunca Jack London, doğaya dönüşün romantik bir kurtuluş olmadığını, aksine insanın kendi ilkel benliğiyle yüzleştiği karanlık bir yolculuk olduğunu gösterir. Medeniyet çöktüğünde insanlar yalnızca doğaya değil, kendi en temel içgüdülerine, korkularına ve vahşiliklerine geri dönerler. Bu geri dönüş, Hobbes'un doğa durumuna dair uyarılarının ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha hatırlatır. İnsan doğası,
düzenin ve yasaların yokluğunda kaosa sürüklenmeye mahkumdur. Roman, Granser'ın hikayesini bitirmesiyle sona erer. Granser, eski dünyaya olan özlemini dile getirir. Ancak yeni dünyada bunun artık bir anlamı yoktur. Jack London'ın verdiği mesaj açıktır. Medeniyetin değerleri yalnızca bir yapı bozumuyla ayakta durmaktadır ve bir felaket bu yapıyı hızla yok edebilir. Uygarlık ve doğa arasındaki bu kırılgan denge, romanın temel çatışmasını oluşturur. İnsanlığın geleceği konusunda açık bir umut sunmaz. Aksine, insanoğlunun kendi kendini yok etme potansiyelini açıkça ortaya koyar. Başka bir podcast'te ve incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.